Bir 25 dakikalık gecikmemiz oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kıbrıs'ta trafik çok sıkışık. Herkes Kıbrıs'a gitti yılbaşı nedeniyle. Dolayısıyla İpek Canbulat yollarda eve dönüşte şöhretli arkadaşlarının çay partisinden çıkıp da eve dönüşte zorluk çekti. Geç kaldık biraz. Evet, Ama öncelikle başlayalım. herkese yılbaşının ilk yayını olduğu için mutluluklar diliyorum. Evet. Bir şey yemiyorum bu arada. Sadece ilacımı aldım. Çünkü kan değerlerim düşüktü. İnanılmaz bir soğuk var Kıbrıs'ta. Burada Yani da. sanki İstanbul'un soğuğu buraya gelmiş gibi. Kar soğuğu var, inanamazsınız. Evet, her yerler çok kalabalık. Doğrudur. Bu arada ben moderatörleriniz Caner'le Ümran'a selam veriyorum buradan. Hoş geldiniz ve bütün sizin izleyenlerinizden de özür diliyorum. Gerçekten benim yüzümden 20 dakika rötar yedik. Ama merak etmeyin, onu ben size burada yerini dolduracağım. Telafi edeceğim. Hiçbir sıkıntınız olmasın. Bugün güzel bir yayın olacak. 2026'nın ilk yayınındayız. Bilal abicim, size ve gerçekten bütün sizin izleyenlerinize de buradan selam sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi size bırakıyorum sözü. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet, Türkiye'nin en çok izlenen, en çok beğenilen magazin yayınına hoş geldiniz. Değerli dostlar, Türkiye'mizin, güzel ülkemizin her yerinden ve dünyanın çeşitli köşelerinden bizi izleyen kardeşlerimize, arkadaşlarımıza bir kere daha merhaba diyoruz. Ünlü astrolog, astrolojinin prensesi İpek Canbulat'la. Teşekkür ederim efendim. Canbulat'la. Nasıl da güzel şeyler söylüyorsun Bilal abicim. Rica ederim. Bu arada Ebru Şahin, sevilen oyuncu Ebru Şahin, Hercai dizisinde, İstanbullu Gelin'de, Gizli Bahçe'de ve başka projelerde de yer almıştı. Biliyorsun o Cedi Osman'la, ünlü basketbolcu Cedi Osman'la evli ve mutlu bir evliliği var. Ancak dün yılbaşının hemen birinci günü denize girdi. Buz gibi denize girdi. Biliyorum. Bu soğuk havada girdi. 8 derecede olduğu yerde 8 Yani derece. kınanacak bir şey değil aslında. Ben de bugün gördüm denize giren. Yani sen yapabilir misin bunu? Ben yaparım evet. Ben çünkü soğuk deniz severim. Kıbrıs'ta yaşamama rağmen sıcak denizden hoşlanmıyorum. Maalesef ben Marmara Denizi mi Akdeniz mi dersem temizlik açısından Akdeniz'i severim, tercih ederim ama asla mesela soğukluk açısından hiçbir zaman Kıbrıs'ın denizi soğuk olmadı. Hava 40 küsur derece, deniz sıcaklığı 40 derece. Bir zevk almıyorum. O yüzden soğuk denizi seviyorum ve vakti gelmeden, deniz mevsimi gelmeden önce girmeyi de tercih ediyorum. Bence en güzelini yapmış. Dinçleşmiştir, kanı harekete geçmiştir. Ne kadar güzel. Güzel mi? Güzel mi? Ben tabii ki de güzel. Ben hayatta böyle bir şey yapamam ya. Yani neden sıcağı seversin sen? Ben sıcağı severim. Aslan burcu olduğum için. Evet, Aslan burcu olduğun için sıcağı seversin. Yaz mevsimini çok seviyorum. Sıcağı seviyorum. Peki izleyenlerimiz arasından Ocak ayında denize girebileceğini söyleyen var mı ya? Bak ne diyor? Caner diyor ki ben yaptım -2'de girdim doğrudur. diyor. Girebilir, doğru. -2'de diyor Caner. Ve hala bizle konuşuyor Caner. Sağlıklı. Hola Nelida Manzano desde Arjantin. Hola Nelida, hola. Nelida'ya merhaba dedik. Evet. Happy New Year Nelida. Hoş geldin Nelida. Nelida burada. Caner gerçekten -2 derecede mi girdin ya? Aklından zorun mu var? Caner niye yaptın bunu ya? Hangi psikolojiyle? Ama bak ne güzel bir şey yazmış. Diyor ki ben hobi olarak balık tutuyordum diyor. Evet. Hobi olarak balık tutuyorsan soğuk o zaman hava soğukken ya da deniz soğukken tutuyorsun değil mi Caner'cim? Evet zaten hava soğuk olur evet. Çünkü zaten sıcak denizin balığı yenmez. Ben Kıbrıs'ta balık yemekten nefret ediyorum. Çünkü ben Akdeniz balığı sevmiyorum. Yok kaya levreymiş, yok lagosmuş. Çok lezzetsiz, çok yavan. Ama bir Marmara Denizi'nin en kötü balığına bile burada hasretim. Hani o kaya balıkları falan var ya, ona bile hasretim, emin ol yani. Ona bile yani evet yani onu bunu bilmem ama ben böyle soğuk havalarda denize girilmesine de karşıyım ya. Yani olmaz yani durup dururken hastalanmanın hiçbir manası, hiçbir anlamı yok. Her neyse insanlar özgür yani dilediklerini yapabilirler. Sen yılbaşında
Neler yaptın onu anlat bakalım. Kıbrıs'taydın. Öncelikle Hala oradasın. yılbaşında arkadaşım geldi. Siz de tanıyorsunuz. Çok ünlü bir fenomen o da. Çağla Akalın. O geldi Tanıyorum. buraya. O çok güzel bir yerde Lefkoşa'da sahne alıyor Cemile Kabaret'te. Bu akşam gene programı var. Bugün onunla birlikteydik. Bella Pais Manastırı'na gittik, gezdirdik sevgili menajerimiz Gaye ile birlikte. Ondan sonra ben bugünümü böyle geçirdim ama yılbaşı gecesi Concord'daydım. Tarkan'a gittim. Muhteşemdi, harika bir sahne. Hiçbir yani ne bileyim bir gerileme olmamış. Daha çok böyle gençleşmiş, daha böyle ataklaşmış. Hiç o Tarkan yine 10 sene, 15 sene, 20 sene önceki Tarkan. Ya bir insan hiç mi değişmez? Bu kadar enerji, bu kadar performans, bu kadar kendisini yani hem dans hem şarkı inanın yaşlanmamış. Tarkan aynı Tarkan. Çok güzeldi zaten süperdi. Kıbrıs'ta bence onu tercih ettim. Ben o yüzden ona gittim. Ama tabii bir Bülent Hanım gelseydi onu tercih ederdim. Öyle söyleyeyim. Bülent Ersoy'u tercih ederdim diyorsun değil mi? Tabii Tarkan'a. Tarkan'dan ziyade o yani o başka bir şey onun sahnesi. Onun sahnesi başka bir şey. Bülent Ersoy'un sahnesini ben Paris'te Olimpiyada izledim. Buradan zaten beraber gittik. Aynı uçakta gittik. Olmaz böyle bir şey. Arkasında 50 kişilik bir senfoni orkestrası, 50 kişilik bir saz heyeti. Müthiş bir şey. Evet, gerçekten yani o olmaz kadar böyle bir şey. enteresan ki belki konserlerini 100'ün üzerinde takip ettiğim ve izlediğim halde hayat boyu sıkılmadığım ve gerçekten zevkle izlediğim ve inanır mısınız sahneye çıkarken tüylerim ürperiyor, tüylerim. Ama ben bunu hiçbir sanatçıda yaşamıyorum. Sadece Bülent Hanım'da yaşıyorum. Tüylerim ürperiyor adeta. Yani inanılmaz bir mutluluk içerisinde seyrediyorum ve hiç bitsin istemiyorum. Bülent Hanım sahneye çok böyle kendine özen göstererek inanır mısınız belki bütün sahne için aldığı parayı harcayacak kadar yürekli bir kadındır. Bütün programlarında da bütün sahnelerinde de hep bulunmuşumdur. Ama onunla gurur duyduğum tek konu nedir biliyor musunuz? Nedir? Bir sanatçı kendisine bu kadar mı değer verir? Bu kadar mı izleyenine değer verir? İzleyiciler için yapılan o elbiseler, o elbiselerin fiyatlarını bir giydiğini bir daha giymemesidir sahnede. Onu biliyorum yani. Çok net biliyorum. Yani inanın ta bir aydan önce modacıların da tanırım kendisini. Özene bezene girer, özene bezene diktirir, öyle programlara girer, çıkar. Bir de programını hemen böyle erken keseyim, erken bitireyim. Aman işte saat 12'de bitmesi gerekiyor. Öyle bir şey yok. İnanın gece saat 2'lere kadar konserde kalır. Diğer sanatçılar öyle değil. Ben hepsini gördüm Kıbrıs'ta. Bir an önce toz olup giderler. Playback yapmaz. Gerçek orijinal sesiyle zaten bu dünyaya bir defa daha bir kere daha siz söylemiştiniz. Bir diva daha gelmez. Evet. Ama Bülent Ersoy bambaşka. şeyin de konseri güzelmiş. Serkan Kaya'nın da arkadaşlarım ona gittiler. Onu tercih ettiler. Serkan Kaya'nın konseri de güzel. Ondan sonra kime gittiler? Bir dakika. Cenk Eren'e gittiler. Ondan Cenk de çok iyiydi. memnun kaldım. Cenk'in sahnesi de Cenk'in iyiydi. sahnesi muhteşemmiş. Tabii. Ondan çok inanılmaz şey yaptılar ama Merit Royal'de Sibel Can çıktı. Sibel Can'ın da sahnesi tabii ki o da bir star olduğu için çok tercih edilmiş. Herkes Merit Royal'e gitmiş. Onu izlemişler. İrem Derici de buradaydı. Onunla Evet. ilgili çok bir şey duymadım. Çünkü yani bu kadar stardan sonra İrem'i çok severim. Sivri dilli olduğundan dolayı bir de dobra bir kadın olduğundan dolayı. Ama şimdi daha çok tercih edilenler vardı. Serkan Kayalar, Sibel Canlar vesaire. Onları tercih etmişler. Özellikle Tarkan. Tarkan çok dans zaten etti mi? bundan 7 ay önce doğmuş. Çok dans etti mi Tarkan sahnede? Etti. Aynı performans. Hiç 20 seneki önceki Tarkan'dan hiçbir farkı yoktu. Aynıydı. Herkes eğlendi öyle mi? Yani bayağı eğlendi Tabii. Tarkan yine. Eğlendi. Sonra halkla iç içeydi. Konuşmalar yaptı. Herkesin yeni yılını kutladı. Videoları ben de size atarım. En önde oturduğum için izledim ve takip ettim. Hepsini de size göndereceğim. Siz de Anladım. paylaşırsınız sayfanızda. Anladım. Peki. Yılbaşı gecesi televizyondaydı Bülent Ersoy. Gerçi sahnede Kıbrıs'ta Onu da değildi takip ettim. ama Onu da izledim. Ama o canlı Evet. yayın değildi. Çünkü Bülent Hanım Ankara'daydı. Ve Evet. Ankara'dan bana gelen haberler doğrultusunda Ankara Marriott'ta çıktı. Deniz Seki, Alişan ve Bülent Hanım vardılar. Üçü birden konser yaptılar ama yok yani yer yokmuş. İnsanlar ben enteresan anlamadım. Yani yılbaşında kardeşim masaları sattım, bitirdim. Geri kalanlar o zaman ayakta nasıl izlediler? Ayakta insanlar Yapma hınca ya. hınç büyük bir
Evet. Yapma ya. Ayakta yılbaşında, evet. Olmaz Ayakta ama ya. izlemişler İnsanlar Mayıs'ta. masada oturup yemek yemek ister ya. Bu nasıl bir Muhteşemmiş. hayranlık bu? Allah'ım Ha? inanamazsınız o kıyafetler, o Bülent Hanım'ın o kıyafetleri, o yani izleyeniyle birlikte bir bütün olması. O zaten seyirci her zaman saygılıdır ama muhteşemmiş, mükemmelmiş ve yine yapacağını yapmış. Evet. Geçen gün tartışmıştık, konuşmuştuk. Siz birisinden bahsetmiştiniz Bilal abi. Yurt dışında milyon dolarlar kazanan bir insanın kimdi ismini unuttum. Bir sanatçı mıydı bu? Taylor Swift. Heh. Taylor Swift herkese para dağıtıyor. Bütün Para çalışanlara. dağıtmış. 100 bin Hatta dolar. siz de 100 bana bin dolar. sordunuz. Senin tanıdığın var mı İpek? Yani hiç böyle Evet. o sanatçıların içindesin var mı? Ben de size sadece tek bir kişiyi söyleyebilirim. Bülent Evet. Hanım demiştim. Dedin. Gerçekten geldiği zaman buralarda yaptığı konserlerde ta valelere kadar içeride çalışanlar, garsonlar, kendi çalışanları, ona hizmet edenler, ona yardım edenler ki ben arkadaşı olduğum halde yani arkadaşı da onu severim ben anne gibi saygı duyduğum bir insandır. Hepimize Anne yeni deme, yılda anne hediyeler deme. alır. Anne deme kardeş. Anne dersen yaş Yok farkı ondan ortaya öyle çıkıyor, değil mi? sevgi alıyorum ama ben. Kardeş Yani diyecek. onda öyle Kardeş. bir enerji alıyorum. Çünkü onda öyle bir kompleks yok ki. Onda hayatta öyle bir kompleks yok. Olsun, Yani yaşımla olsun. ilgili bir kompleks. Vallahi yok. Olsun. Hiç yok. Kardeş. Yaşlarımız eşit gibi anlaşılsın. Öyle anne dersen Arkadaş olmaz. gibi. Öyle söyleyeyim yani. Arkadaş. Evet, evet. Arkadaş doğru söylüyorsun. Evet. Taylor Çünkü bir anne gibi öğütler verir. Çoğu zaman da çok ciddiye alırım söylediği şeyleri. Hepsi Evet. de doğru çıkar. Onunla görüşme, bununla görüşme, bundan zarar alırsın. Şöyle yapma, onun yanında ne dese bugüne kadar daha bir tanesi yanlış çıkmadı. Öyle mi? Evet. Peki Bülent Ersoy'a buradan saygı ve Evet, sevgilerimizi evet. yolluyoruz. Ellerinden Kendisine öpüyorum. Saygılar gönderiyorum mutlu Bülent Hanım'a. yıllar diliyoruz kendisine. Nice sağlıklı seneler, nice Evet, ben başarı de ona dolu, uzun ömürler hep öyle diliyorum zaten. Onun çünkü paraya başarı dolu ihtiyacı yok ki. yıllar Uzun ömür, diliyoruz. sağlık. Sağlıklı yıllar diliyoruz. Bizi de gizli gizli izlediğini de duyuyorum. Peki şimdi Murat Dalkılıç, senin Evet. sevdiğin pop sanatçısı Murat Evet. Dalkılıç 6 aydır genç bir oyuncuyla birlikte, Özgü Kaya ile birlikte ve ciddi evliliğe doğru yürüyor ilişkileri, biliyor musun? Murat 42 yaşında, Özgü Kaya 29 yaşında. Yeni yıla ailece birlikte girdiler. Şöyle, Özgü Kaya'nın anne babası, Murat Dalkılıç'ın babası hep beraber yemek yediler, eğlendiler. Murat Dalkılıç gitarıyla şarkılar çaldı. Özgü Kaya'nın da babası sesiyle eşlik etti müstakbel damadına. Evet. Yani 6 aylık birlikteliğin bu kadar hızlı yürümesi normal mi? Ne diyorsun? Yani Yani ben Murat Dalkılıç'ın daha önceki ilişkilerinde ve daha önce sanıyorum Merve denen bir kızcağızla evliydi. Doğru mu? Merve Boluğur mu? Öyle Boluğur. birisiyle. Evet, Evet. Boluğur. Evet. Onunla evliydi. Oyuncu Merve. Mesela o evliliği böyle çok hemen bitti. Ondan sonra bir ilişkisi daha vardı. Keza bir tiyatrocu kız mıydı? Birisiyle de birlikteydi. Onunla da bitti. İnşallah bu Hande sefer Erçel'le de şanslı olur. beraberdi. Hande Erçel'le de birlikte oldu. Hande, ay severim Hande'yi bilirsin. Bilirim, seversin. Onunla da Hande'yi beraber seviyorum. oldu. Ama Bilal abicim ben şöyle söyleyeyim size. Hande Erçel hiçbir zaman onunla birlikte oldu ama yani olmayacağı zaten belliydi. Kendisi de biliyordu bunu. Kendisi de hissediyordu ve biliyordu. Onun için çok fazla böyle ciddi bir ilişkiye aslında çok ciddi aman aman bir ilişkiye girmedi. Evet. Yani yürümedi. Ama bu ilişkiyi eğer soruyorsan bana yani İpek ne Evet. olacak bunların ilişkisi diyorsan Ne olacak? ben sadece şunu söyleyeyim. Hemen bir bana doğum tarihini verebilir misin Murat Dalkılıç'ın? Keşke daha önceden verseydin de daha önceden çıkarsaydım ben. Vereyim, söyleyeyim. Murat Dalkılıç. Güzel şarkıları var. 7 Ağustos. Evet, çok güzel şarkıları var. İnanılmaz güzel şarkıları var ve ben çok beğenirim onu gerçekten. Yani Murat Dalkılıç 7 Ağustos'ta zaten Bilal abicim sizinle aynı burç özelliklerini taşıyor. Aslan burcu olduğunu gösteriyor onun. Evet. Ama tabii ki her zaman söylerim burada Güneş burcu, Ay burcu, yükselen burcu nun aslan olmasıyla birlikte bazı özellikler kazanır. Biraz şeydir yani ilişkilerinde egoludur, ilişkilerinde hep benim dediğim olsun ister. Bütün ayrılıkları mesela Egolu sensin. Niye bana egolu diyorsun? Aslana egolu ama diyorsun. yani ben Sensin egolu.
İlişkilerinde öyledir. Ben hiç egolu olmadım hayatım boyunca. Ben hep buydum yani. Ben de Boğa olmadım, burcuyum ben. ben de olmadım, ben de Ben hiç olmadım. olmadım. Ama aslanların genel özelliği bu. Onlar çok çabuk hayatlarından. Siz evlisiniz. Ben evli olmayan bir Murat Dalkılıç'tan bahsediyorum. Peki, Anlatabiliyor muyum? peki, peki Özgür Kaya da 5 Şubat. 5 Şubat, eee Yani şimdi ona da her zaman dediğim bir şey var biliyorsunuz. Bunların biz aslında bu burçları değil. Bunların bize aslında neleri lazım biliyor musunuz? Bize doğum tam saatleri. anlamıyla hayır, hayır. Bize bunların, doğum saatleri lazım ki yükselen burçlarıyla birlikte o doğum haritası çıktığında daha sağlıklı bilgiler alırız. Anlatabiliyor Olsun, muyum? yaklaşık bir şey Yani söyle. o da sevmediğim bir burç. O da 5 Şubat'ta Kova burcu ya onu da sevmem çok. Hava grubudur. Kovalar da biliyorsunuz yani erkekleri özellikle çok böyle özgürlüklerine düşkünlerdir. Ama bir kovayla mesela ben hayatta bir anlaşamam, mümkün değil. Onların dediği dediktir, inatçıdır. Ama Aslan burcuyla Kova burcunu ayıran tek bir özellik vardır. Aslanlar çok dobradır. Evet. Sözlerini çok tutarlar. Böyle gel Yalanı bana, böyle asla gel. Öyleyim sevmezler. ben. Evet, Yalandan nefret ederler ederim, ve evet, evet, nefret eder. Eğer evet, kendi bile o pembe bir yalan uydurma durumu vardır ya, onu evet, yapmaya kalktığı zaman bile bir anda aman ben ne yapıyorum şeytana uydum bu yalanı değiştirmeliyim der. tamam. Kendi kendini bile eleştirir. O Doğru yüzden söylüyorsun. dolayı Ben aslanlar öyleyim. çok dobradır. Bakın Ben aslan sevdiğimi erkeği tam bir iki insan severim. tanıyorum. Sevdiğimi tam severim. Aslan burcu. Evet ama yalana Yalandan karşı sevmem. kesinlikle sevmezler Şebnem öyle yalanı. değil miyim? Sevdiğim Öylesin, öylesin. nasılım? Bir daha söyle. Sevdiğimi tam Bir seversin. daha söyle. Çok Sildi bir de tatlı. tek kalemde öyle Mustafa diyeceğim. gibi. Bir daha söyle. Bu şey var ya Kadıköy Boğası. Takıntılıyım ben diyor. Bir daha söyle diyor. Bir daha söyle diyor tekrar tekrar. Efendim canım pardon. Diyorum ki, "Sevdim tam severim" var ya öyle bir şarkı. Mahsunu muydu? "Sildim mi bir kalemde." Evet, evet, evet. Ama bir dakika, evet öyle bir huyları var, özellikleri var. Mesela benim burcumun özelliğinde o yok. Boğa burcu çok çabuk sosyalleşir. Çok böyle insanları hemen içine alır, arkadaş olur ama bir anda da pisletir ortalığı. Yani o onu dener, dener, bana faydalı mı değil mi? Mutlaka bir tartışmaya çıkar ortada. Çünkü boğayla anlaşmak kolay bir olay değil. Ondan sonra da yollarını ayırır ama çok affedicidir. Evet. Çok affedicidir. Çok Şimdi bu affeder, kinci değildir, kin tutmaz. Yalnız çok büyük intikamcıdır. İntikamını bir gün ay, elbet bir noktada mutlaka o intikamı alır. Onu yalnız bırakmaz. Yapılan ne iyiliği ne kötülüğü unutur boğa. eyvah, eyvah. Şimdi bu Özgür Kaya, yeni bir dizide oynuyor ve çekimleri Ayvalık'ta. Özgür Evet. Kaya'nın seti Ayvalık'ta diye, Murat Dalkılıç da Ayvalık'a yerleşmiş. Özgür Kaya'yı sevdiği kızı yalnız bırakmamak için. O kadar da seviyor yani. O kadar da Evet ama seviyor. şöyle söyleyeyim size, eee, bunların da yani Murat Dalkılıç'ın daha önceki flörtlerini de ben biliyorum. Ortak dostlarımızdan biliyorum ve çoğu zaman da Kıbrıs'ta da görürdüm kendisini. Ama Murat Dalkılıç böyle, şey bir çocuk ya, yani anlaşılması zor bir insan değil. Çok ortak dostlarımın anlattıklarından bahsetmek istiyorum. Yumuşak huylu, ne bileyim agresif olmayan, kendi hâlinde hatta yorgun olurmuş, 2-3 gün uykusuz olurmuş. İnsanlara uykusuzluk yaramaz. Mesela agresif olurlar, sinirli olurlar ama Murat Dalkılıç çok böyle naif, çok sakin, çok böyle aklı başında, sessiz, sakin bir çocukmuş. Ya o normal sosyal çevresindeki arkadaşları anlatıyor. Normal arkadaşlar. Kerem Bürsin, Evet, fenomen Selin Yağcıoğlu'yla aşk yaşamaya başlamıştı. İlk kez burada duyurmuştuk ilişkileri var diye. evet. Önce her ilişkide olduğu gibi gizli saklı birbirlerini deniyorlar, gizli saklı yaşıyorlar, açık etmemeye çalışıyorlardı. Şimdi artık sarmaş dolaş fotoğraf yayınladılar. Kendi Instagram hesaplarında fotoğraflarını paylaştılar. Yani, normal mi sence önce gizlemeleri, ilişkilerini, sonra da her şey rayına oturunca açık etmeleri? Aslında Ama ikisi de genelde ilişkiler böyle değil midir? Yani mesela gizli aşklar vardır. Evli birisiyle flört edersin ama o evli insan boşandıktan sonra, tekrar onu böyle, ifşa edersin, herkesle paylaşırsın. O zaman gizlilik, saklılık ortadan kalkar. O zaman sosyal medyana da, ailene de tanıştırırsın, toplum içine de sokarsın. Çünkü o ilişkinin bir sıfatı vardır ve dolayısıyla o evet, ilişkinin mutlaka bir ismi konulmuştur, vardır. Şimdi ilişkinin adı konulmadan karşı taraf atıyorum evli. Evli bir insan alıp toplum içine
Nasıl çıkarabilirsin? Yok, bunlar Yahut da evli değil. evli insan bekar bir insanı toplum içine nasıl çıkarabilir? Ama Hangisi bunlar bu patlar? örnekten yürüyelim. Yani bir konuştuğumuz örnekten girelim. Bunlar ikisi de bekar. Tamam ama İkisi de yani bekar. demek ki çekindikleri Sarmaş yahut dolaş. saklayacakları bir durum var. Çekinilecek bir durum var. Onu onlara sormak lazım. Onu biz bilemeyiz. Benim yorumum bu. Çekinilecek bir durumdan ötürü saklandı. Sonra da bütün medyada ya da işte sosyal mecralarda itiraf ettiler. Resimler koydular, paylaştılar. Evet, e, Kerem Bürsin 4 Haziran, Fenomen Selin Yağcıoğlu 15 Kasım. Şimdi Burç şöyle olarak söyleyeyim. Eee, ş İkizler burcu biri. Şimdi kızın doğum tarihi neydi? 15 Kasım. Hayır, ona bakmayacağım şimdi. İkisinin burcu bir defa anlaşıyorlar mı? Yani ne olur ayrılık olabilir mi? Anlatabiliyor muyum? Kerem Bürsin 4 Haziran. Onu Kız ona 15 baktım, Kasım. ona bakıyorum. Ona bak şimdi bakın şöyle söyleyeyim. İkizlerle akrebi anlatıyoruz biz aslında burada. Birisi ikizler, birisi akrep. Anlaşır mı? Yahut da ne gibi bir konuda sıkıntı çıkar ilişkilerinde diye Evet. baktığım zaman genellikle akrep burcunun biraz daha içine kapanık olduğunu ve duygularını çok fazlasıyla ifade edemediğini, duygularını geç de olsa davranışlarıyla dile getirdiği ortadadır. Ama ikizler çok sosyal. İkizler çok böyle hayata bağlı, ne bileyim arkadaşa önem veren, onlar için hayatını heba eden, bakın ikizler çok fedakârdır. Normal arkadaşlık ilişkilerinde de öyledir. Son derece paylaşımcıdır. Parasını pulunu arkadaşlar için, sevdikleri için harcar. İletişimleri güçlüdür. Hep derler ya ikizler burcu dengesiz. Aslında dengesiz falan değil. Öyle Dengesizlik mi? o insanların normal karakteristik yapısıdır. Onu burçlara bağlamak anlamsız olur. Bunu ben her zaman her defasında da ifade ediyorum. Bunların ilişkileri belli bir zaman sonra bitecek. Yani neden? Bitebilir. %80 ihtimal. Yapma İkizlerle ya. akrebin anlaşması mümkün değil. Yapma ya. Mümkün değil. Tabii ki değil. Mümkün değil. Yani mümkün değil. Havayla sudan bahsediyoruz. Yani ikisinde de bir takım böyle içsel inatlar, içsel bir kıskançlık. Hani böyle ikisi de normal olmazlar. İlişkilerinde kıskançlık yaratırlar. İlişkilerini zedeler kıskançlık. Kıskançlık zaten açık konuşmak gerekirse kendine güvenmeyen insanların işi de olsa ama bir takım insanlar bunu yaparlar. İlişkileri de bu yüzden biter. Kıskançlık ilişkilerinin güçlenmesini değil, zedelenmesini sağlar. İkisinde de kıskançlık ortak konu. Dolayısıyla bu ilişkilerini yıpratır. Belli bir zaman sonra ayrılık haberlerini duyarsınız. Ay, Mutlaka ve duymayalım mutlaka. ya. Ben Kötü gene buradayım, gene olmasınlar tartışırız ya. bu konuyu. Tabii. Duymayalım Ama ne ayrılık yapayım? haberlerini. Mutlu Ay ne olsunlar yapayım ya. yani programımızın adı Magazin Astro'ysa ve magazin dünyasından birilerini tartışacaksak benim de işim astroloji ise bunların burçlarıyla ilgili uyumlu mu uyumsuz mu diye yorumu yapmak bana düşer. Yani Doğru söylüyorsun. İşimizi yapalım diyorsun. Peki, Özcan Deniz son günlerde çok konuşuluyor. Özcan Deniz'in annesinin. annesinden dolayı konuşuluyor. Evet. Dolayısıyla karısı Tamar'dan özür dilemesi gerektiğini söylemişti. Bir anne hiçbir zaman bir gelinden tabii ki insanlar bu erdemliliktir. Geçen gün de tartışmıştık. Özür dileyebilir ama ben yani o kadın sağlık durumunda problem yaşarken kalkıp da Tamar'dan özür dilemesi de abes yani. Böyle bir şey de saçma geliyor ama Özcan'ı ben inanıyorum ve hissediyorum annesiyle barışacak o. İnşallah, inşallah. Şimdi Barışacak Özcan. son İnanın gelişmeyi barışacak. söyleyeyim. Son gelişmeyi söyleyeyim. Samar Datkar, Özcan Deniz'in karısı YouTube'da kanal açtı ve orada videolar Program çekiyor. yapıyor. Tabii prodüksiyon sağlam çünkü Özcan Deniz gibi bir sinemacı, bir televizyoncu var arkasında. Çekimler falan çok güzel, çok başarılı, ışıklar falan. Özcan Deniz belli ki ekibini, Samar eşinin karısının ekibini, teknik ekibini çok iyi kurmuş. Montaj çok güzel çekilen videoların. Böyle bir koca, sinemacı koca olursa yanında artık senin yeteneğine kalmış. Teknik olarak her şey hazır, önüne serilmiş. Şimdi son videosuna da kocasını konuk almış. Onu Evet. çekmiş. Özcan Deniz'i konuk almış. Ve mükellef bir sofra. Harika bir yılbaşı sofrası. Yemekler yeniliyor. Kaz eti orada arkalarında oturuyor. Özcan Deniz şarkılar söylüyor. Karısıyla sohbet ediyor falan. Böyle bir yayın var YouTube'da. Kız kardeşi Yurda annesinin yanında Aydın'da.
kanserli annesine o bakıyor. Biliyorum, biraz tepkili onlara karşı. Evet, şimdi o bir story yayınladı. Onu okumak istiyorum. Tevfik Fikret'in bir şiiri var. Yiyin efendiler yiyin, bu hani pür neva sizin. Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin diye biten o şiiri yayınladı ve altına şöyle yazdı. Seninle gurur duyuyorum canım abim. Annemin kanser savaşı verdiği devlet hastanesi odasıyla senin kurduğun o gösterişli masa arasında öyle uzak bir mesafe var ki maalesef kilometre ile değil karakterle ölçülebiliyor. Var ol diye böyle bir gönderme yaptı. Bu kavganın böyle sürüp gitmesi ne kadar üzücü değil mi kardeşler arasında? Üzücü olmaz olur mu? Ama burada yıpranan kardeşler olmuyor yani. Çünkü anne babalar, ebeveynleri oluyor olan. Ya anne tabii kafaya takmış kanser oldu ve hala takıyor. Bana o gün telefonda ne dedi biliyor musun? Bunu çektiğim videoda da söylemedim. İlk kez burada söylüyorum. Artık telefonu kapatmak üzereyiz. Konuştuk bir 15-20 dakika. Bana anlattı bazı şeyleri filan. Kapatmak üzereyiz. Üzülmeyin lütfen diyorum. Bu kadar da kafanıza takmayın. Kadıncağız bana hep Özcan Deniz'i işte karısıyla beraber güzel paylaşımlar yaptığını, gözüne soktuğunu adeta kendisinin ve kendisinin de buna çok üzüldüğünü, onları böyle aynı bu yılbaşı masası gibi masalar kuruyorlar falan. Orada yemekler yiyorlar karı koca ve bunu paylaşıyorlar. Bana nazire yapar gibi bunu yapıyor falan dedi. Çok üzülüyorum. Ya dedim takma kafana Allah aşkına Kadriye Hanım ya. Bakma videolarına dedim ya. Sen dedim hasta kanser oldun. Ya kendine yazık ediyorsun bak daha kötü olursun falan. Onun soyadı ne biliyor musun? Özcan'ın soyadı dedi bana. Ne dedim Kadriye Hanım? Özcan'ın soyadı ne dedim? Datkar oldu onun soyadı. Datkar. A! Ya niye böyle yapıyorsunuz Tamar'ın dedim ya. soyadı. Yani, Yani Samar'ın soyadını aldı. a! Yani Samar sülalesine geçti demek istiyor. Yani niye böyle yapıyorsunuz dedi. Soyadı Datkar oldu Bilal Bey. Peki dedim tamam dedim. Peki dedim. Çünkü çok geçmiş olsun dedim tekrar. Diyecek bir şey yok başka çünkü kadıncağıza. Öyle bir dert etmiş ki kendisine. Sen diyorsun ki Özcan Deniz arar annesini diyorsun. Bak bugüne kadar Özcan Deniz'i ben, sahnede, yaklaşık bir 10'un üzerinde izledim. Bir defa, sahne performansı 10 numara 5 yıldız bir evet. adam. Ama, sahnede bana yani, özür dilerim, yani biz, izleyenlere hayatından bir iki kesit anlattı. Çok eskiden yokluk içinde olduğunu ve aynı zamanda, onun Kıbrıs'ta bir fabrikatörün karısı, işte, ya hep böyle her sahnesinde aynı konuyu anlatırdı. Bir fabrikatör varmış, o fabrikatörün eşi ona o zamanlar destek olmak istemiş. Sana demiş kaset çıkaralım, işte şunu yapalım, bunu yapalım. Ondan sonra kandırılmış. Onu anlattı. Hatta kadının adını unutma her sahnede anlattığı tek bir konu vardı. Oradan Özcan'ın karakterini çıkardım. Özcan aslında çok iyi huylu, çok yönetilmesi kolay bir insan. Ya Yönetilmesi çok kolay bir insan. Özcan'ın böyle bir durumu söz konusu. Bakın, yönetilmesi çok kolay bir insan. Eğer Tamar da güçlü bir karakterse onu çok basit bir şekilde yönetebilir. Anlatabiliyor muyum? Ve Özcan gerçekten eğer sevgi dolu bir insan olduğunu biliyoruz onun ama ne olursa olsun bunların hiçbiri sebep değil. Hiçbir insan eşine, annesini ezdirmemeli. Olmaz böyle bir şey. Anneyle senin kan bağın var ama yanındakinle can bağın olabilir ama ne olursa olsun sen anneni ezdirmeyeceksin. Özcancığım, yanlış. İnşallah bir gün ilahi adalet yerini bulur ve gerçekten o annen seni dünyaya getirdi. Kim bilir seni dünyaya getirdikten sonra da neler çekti ve yaşadı. Yoksul olduğunu kendin anlattın çok sahnelerde. yoksullar. Neler yaşadığını, hatta, bir plakçının, ofisinde kalıp yerlerde yattığını, üşüdüğünü sen kendin anlattın Özcan. Ben bunları Tabii. Kıbrıs'ta çıktığın Nerit grubunda dinledim ve izledim. Sen anlatırken ben ağladım. Ama senin annene bu yapılmaz. Yanlış. Yanlış. Ben senin yerinde olsam anneme eşimden özür dile diyeceğine küçük olarak eşin annene gitsin de bence elini öpsün özür dilesin. Eğer yanılıyorsam öyle söyleyin. Anlatabiliyor muyum? Özcan çok başarılısın. Halk seninle gurur duyuyordu ama sen iş hayatının için özel hayatını soktun. Özel hayatında sokunca halk şimdi seni bak bazı konularda linçliyor.
Bunu yapmaman gerekiyor. Çok Ya güzel kazanan bir adamsın. Sen bundan 4 sene önce Kıbrıs'a ilk Kratos'la çıktın. Hatırladın mı Tarkan'ın çıktığı yerde? Senin biletlerin o zaman ne kadardan satılıyordu biliyor musun? Bugünün parasıyla 50.000 TL'den ve yer yoktu. 10 günde satıldı. Böyle başarılı bir sanatçısın. Böyle efendi, kendini yetiştirmiş ve kendini her şeyden ziyade bilen bir adamken o anneye bu yapılır mı? Al eşini de götür annenin yanına. Hem bir sağlık şifa dile hem de kadının elini öpün. Barışın, ne olacak? 2025'te bırakın, geri senelerde bırakın yaşadıklarınızı. Bu konuda kusura bakma. Haddime değil ama seni eleştiriyorum. ya keşke barışsa ama öyle bir ayrıldılar ki, öyle bir aralarında Barışırlar, barışırlar. Her şey kopma olur bu oldu ki. hayatta. Barışırlar, hiç üzülme. Barışırlar. Kimler Yani kimler barıştı biliyor musun? evet ama şimdi bak mesela Kadriye Hanım, şimdi aklıma geldi. Kadriye Deniz, Bak Özcan mesela Deniz'in. özür dilerim. İbrahim Tatlıses de mesela diyeceksin ki onların bir kan bağı yok. Asena yıllar sonra barıştı. Bak o konuyu hiç ele almadın. Hiç o konuyu anlatmadın. Tabii, boş ver. O şimdi ama aynı şey değil. Burada kardeşlerin, Tabii ki eee, aynı şey değil. Bir tanesinde annenin diyorum ya anne var ortada. tabii. Bir üçüncü bir Şimdi şahıs var. Kadriye Hanım, Özcan Deniz'le kardeşi arasında, ağabey arasındaki husumette ağabeyin tarafını tuttu, Ercan'ın tarafını tuttu ve Özcan Deniz'i uzaklaştırma kararı çıkarttırdı mahkemeden. Biliyorum. Özcan Deniz'in Biliyorum. gücüne çok gidiyor bu. Yani Haklı. çok gücüne Haklı. Bak gidiyor. Özcan Deniz burada haklı. Şimdi bazı konularda eleştiririm çünkü annelik kutsal bir şey. Evet, Tabii ki de sen annenin elini öpmelisin, eşini öptürmelisin, barıştırmalısın, araya sen girmelisin. Bir anne hayırdır? Senin yeni hayatına giren, yeni evlendiğin kadından özür dilemek ne alaka? Ama Özcan'ın ne diyorum sahnesi tartışılmaz. Bu en son söylediğiniz durumda Özcan'ın ben Özcan'ı çok seviyorum, sevmiyor değilim. Ama ben bu konuda yani biraz anneleri müdafaa ederim. Burada kesinlikle ve kesinlikle son söylediğiniz neydi? Bilal abi bir şey söylediniz onunla ilgili. biraz önce mi? En Yani son dediniz ya, uzaklaştırma kararı, annesinin Özcan'ı aldığı burada ben erkek uzaklaştırma. kardeşini, biraz kınıyorum. Şimdi erkek kardeşte Özcan Deniz olmasaydı acaba erkek kardeşi nasıl olurdu? Ercan ne yapardı? Ya Ercan Yaşadıklarını yaşar mıydı? Onun sayesinde kraliyet hayatı yaşadın sevgili Ercan. Yani Ercan'ın yap Ercan Bey de yani Heh, Ercan Bey de burada yazık. Yani olmaması gereken bir şey. Aileye nazar olmuş söyleyeyim. Kötü evet. enerji gelmiş aileye. Baksanıza hepsi dağılmış. Ercan şeyden ayrılmış Özcan'dan. Özcan anneden ayrılmış. O oradan. Kız kardeşi devreye girmiş. Bir takım sıkıntılar var ortada. Tek dileğim bir an önce bu ailenin bir araya gelip barışması. Dışarıdaki dış etkenlere eee, şans tanımayın. Onları kale almayın. Çok önemli değil onlar. Sizin aileniz önemli. Bir an önce Özcan git annenle barış. Özcan da istiyor ki annesi Samar'dan özür dilesin. Özür dilemez ama yani öyle kötü bir kadın değil o da ya. Eğer Özcan bir adım atarsa kadın emin ol 2 adım atar. Öyle bir kadın değil. Tatlı bir kadın o. Değil tabii. Bak üzüntüden kadın hastalandı. Kanser oldu ve 4. evre, son evre, Evet, hastalandı kadın. Bunları hak son etmedi evre. o. Hak etmedi. Ama Peki barışacaklar ben hissediyorum. bu, Barışacaklar. inşallah 2026'da öyle süreçler var ki bu Merkür'ün geri gitmesi sebebiyle sıkıntılı günler var önümüzde. Ne yapacağız ya? Bize bir yol göster. Ne Yani asıl yapacağız? sıkıntı benim için yarın başlıyor. Bu ayın beni dolunay çok etkiler. Yarın dolunay geliyor. Evet. Yaklaşık 3-4 gün böyle başım ağrır, agresif olurum, karmaşık duygular içerisinde olurum. Dolunay nedense bu boğaları anormal etkiliyor. Boğadan Çünkü başka neyi direkt gökyüzü etkiliyor? toprakla temasta. Efendim? Boğadan başka hangi burçları etkiliyor yoksa bir tek boğayı mı etkiliyor? Oğlağı da etkiliyor, Başak'ı da etkiliyor. 3 tane zaten toprak grubu var ama en çok Boğa'yı etkiliyor. Çünkü zaten Boğa tralelli. Bir de böyle bu şeyden dolunaydan, gökyüzünden direkt zaten temasa toprakla girer o. Peki ne Ve aynı yapsın zamanda boğalar? uzun yıllardan beri bakın 2018 tarihinden beri Boğa burcunun üzerinde Uranüs vardı. En tehlikeli gezegen hiç sevmem. Niye Uranüs üstüne terk etti. niye üstüne çıkmış? Niye üstüne binmiş? Uranüs. Neyi? Uranüs üstüne çıktı diyorsun. Üstünde var E, diyorsun boğanın. Neden Hayır, çıktı? Uranüs'ün etkisi vardı boğaların Ha, üstünde. etkisi vardı. Şimdi yavaş yavaş o terk ediyor bizi, gidiyor.
Evet. Yani gitti de daha doğrusu. Başka bir yerlere gitti, başka bir burçlara. Boğa biraz hafifledi. Tam hafiflemişken yarınki dolunay beni olumsuz etkileyecek. Ama bununla birlikte aslan burçları Mart ayında çok büyük bir para bulma mevzusu var. Onu da çok ünlü bir, hep söylerim, Amerikalı bir astroloğu takip ediyorum ben Instagram'dan ve aynı zamanda onun böyle yazılarını da okuyorum, translate yapıyorum bazen. Hep aslanlarla ilgili ya, o şimdi okuyorum ya aslanla ilgili güzel şeyler yazıyor. Dur diyorum ya Bilal abi arayayım da söyleyeyim bari diyorum. Aslanlar parayı buluyormuş önümüzdeki ay. Ne güzel. Ne güzel. Mart'ta mı? Yeni iş teklifleri var. Evet. Şubat'ın sonu Mart'ın başı yeni iş teklifleri, yeni hedefler, yeni alışverişler, yeni bir anahtar. Bu araba olabilir, evle alakalı bir değişim, lokasyon değiştirme. Bu aslanlarla ilgili en güzel şeyler. Mesela dargın ve kırgın olduklarınız sizden özür dileyecekler. Yeni yıl içerisinde olacak bu. Ya kimse özür dilemesin de barışalım. Varsa Barışalım. yaklaşmaya çalışacaklar. Çünkü aslan Barışırız. burnundan kıl aldırmaz. Egolu ya, gitmez Öyle mi? özür dilemeye. O bekler özür. Ha, ben biraz değişik aslanım herhalde. Yani öyle bir şey beklemiyorum. Barışırız. Var birkaç tane dargın olduğum ama Söylüyorum ya size ama siz adım atmayacaksınız. Onlar size gelecekler. anladım. Peki, şimdi bu 11 Şubat'la 10 Nisan arası, 13 Ay, Haziran'la 8 Ağustos arası, 4 Ekim'le 4 1 Ekim'le de Aralık 1 Aralık arası arası. 1 Aralık'ta Merkür retro. Merkür geri geri gidiyormuş. Gerilemesi var. Gerilemesi var. Ne Evet. yapar? Ne yapar? Gerilemesi var. Yani o arada mesela evlenecek olanlar evlenmesin mi? İş Şimdi kuracak olanlar Bilal abicim bir kurmasın mı? saniye. Bir Şimdi bu saniye. kadar izleyici Evet, ve bizim takipçimiz bu evet. tarihleri kafada tutamaz. Bence en yakın tarihi konuşalım. 11 Bence Şubat, 10 11 Nisan. Şubat'la 10 Nisan'ı konuşalım. Çünkü Tamam. öbür tarihlerde o ta Ekim ayına kadar kimin aklında kalır? Her yayın oldukça ben bunu yeniler her yayında söylerim. Ama şöyle Peki. söyleyeyim size. 11 Şubat'la 10 Nisan arasında evet doğru büyük bir gerileme olacak ve aynı zamanda özellikle ve özellikle yengeçlerin hayatlarında, evlilik hayatlarında bir değişim olabilir. Eğer gerçekten bu aralar mahkemesi olan yengeçler varsa, ya boşanma aşaması hızlı, çarçabuk, tereyağdan kıl şeker gibi ayrılık yaşayabilirsiniz. Bu dönemlerde yapılmaması gereken şeyler. Bir, estetik ameliyatları. Yani bu estetik çünkü metezori bir ameliyat değil. Yani zevke göre yapılmış bir ameliyatlar. Yani Dolayısıyla başarılı olmaz mı? Başarılı kesinlikle olmaz. Hayır olmaz. Hiçbir retro zamanı asla, bakın Merkür retrosunda da hep bunu söylerim. Estetik ameliyat olmayın. ya Eğer işinizle ilgili sıkıntınız varsa o tarih dilimleri arasında idare edin işinizde. Yeni bir işe sıçramayın. O ya tarihler dilimi içerisinde başka bir işe geçmeyin. Yeni bir iş projesi ya da yeni bir yerlere gitmeyin. 11 Ve yine Şubat 10 tekrar Nisan. söylüyorum. 11 Şubat Anlamadım. 10 Nisan arası. Kimlere Evet. söylüyorsun bunu? Kimlere söylüyorsun? Bütün Yani ben burçlara mı? özellikle yine söylüyorum ben özellikle balıklara söylüyorum, boğalara söylüyorum, kovalara söylüyorum. Kova, balık, boğa o kadar. Ha, özür dilerim boğa değil çok pardon koç. Koç, Bir daha say. kova, balık, koç. Çünkü 11 Şubat'la 10 Nisan arasında bu 3 burç var ve bu da retrodan etkilenecek olan da bu 3 burç var. Ama Kova'nın bu retro zamanında işsel anlamda Kovalar da şimdi diyecekler ki bana Kovaların dediniz ki Şubat ayında Mart ayında işsel anlamda konumlarında bir değişiklik var. Yeni işlere yelken açacaklar ve girecekler. Ama şimdi de diyorsunuz ki İpek Hanım retro var. Şimdi bu iki tezatlık arasında gidip geliyorlar. Söylediklerimi takip edenler var. Bana Instagram'dan özelden de DM atanlar var. Ben şöyle söylüyorum. Kova belki çok az etkilenebilir ama balıkların senesi ya bu sene. Bu önümüzdeki yıl söylemiştim geçen yayında da. Evet. Balıklar duygusal olan balıklar parayı da bulacaklar, aşkı da bulacaklar, iş hayatlarında olumlu gelişmeler olacak husumet içerisinde olan akrabalarından ya da ailelerinden birileri varsa onlarla barışacaklar. Aynı zamanda yine bir yer değişikliği, bir yurt değişikliği, bir şehir değişikliği olabilir. Ama tabii ki benim için en önemli olay da hayatlarıyla ilgili yaşadıkları eğer sıkıntı ve kötü enerji varsa bunları bir an önce üzerlerinden atabilmektir. Bu retroda en önemli olay Koç ama Koç'u da takdir ettiğim bir konu var. Son derece iş hayatında başarılıdırlar. Son derece iş hayatlarında inanılmaz derecede muvaffaktırlar. O önce hayatında iş gelir, aşk onların en son noktalarıdır. Koçların evlilikleri buna çok ben şahidim, danışanlarımdan biliyorum. Uzun vadeli ve uzun sürelidir.
Çok fazla böyle boşanmaktan, ayrılmaktan yana olan bir borç değildir. Ne istediğini, ne dilediğini bilir. Çok iyi bir aile, erkekleri için konuşuyorum, aile erkeğidir. Koç erkeği. Koç erkeği. İşinde de başarılıdır. Peki Dikkat bu edin, genelde en büyük iş kadınları da Koç'tan çıkar. Koç peki burcundan. peki bu 3 burç dışındakiler 11 Şubat 10 Nisan Onlar arası yapabilir tabii ki. Onları çok dilediklerini etkilemez. bir dakika, dilediklerini yapabilirler mi? İş kurabilirler mi? Evlenecekler, evlenebilir mi? Yani bu retrodan etkilenmeden, Merkür retrosundan. 3 burç dışındakiler her şeyi 3 yapabilirler mi? burç dışındaki bakın bu 3 burç saydığım 3 burç önemli. Bu Evet. retrodan en çok etkilenecek olan burçları saydım size ben. Diğerleri Kovaları, balıkları, koçları. Ama bir boğa etkilenmeyecek. İkizler etkilenmeyecek. Bakın. tamam. Yengeç, Onlara serbest. Başak Her şey serbest. etkilenmez. Etkilenmez. Bunlar Onlar her şey etkilenecek. serbest. Zaten o tarihleri niye veriyor bu tarihleri büyük astrologlar? Neden? Bunlar dünyada Chicago'da üniversite kuruldu bununla ilgili. Astroloji fakültesi var. İnsanlar oradan mezunlar. Tabii Neden dünyanın kuruldu bu ilk kadar yer? Bundan dolayı. Tarih veriyorlar adamlar. Bu dünya burçlar bu tarihte bunu yapmasın. Onun için lütfen temkinli davranın. Şubat'la Nisan arasında işinizde mutsuzluk yaşıyorsanız sakın öyle cengaverliklere kapılıp da yok ben işimi değiştireyim, burada mutlu değilim, burası daha çok para veriyor, buraya geçeyim. Huzurunuza bakın. 11 Huzurunuza Şubat bakın. 10 Nisan arası söylediği 3 burç için geçerli tüm bu söyledikleri tekrar altını çizelim İpek Hanım'ın. 3 burcu bir daha bir sayalım lütfen İpek. Yeni bağlananlar var. Kova, tekrar söylüyorum. Kova burcu, balık burcu, koç burcu. Bu Evet. üç burç retrodan etkileniyor. Boğalar zaten etkilenemeyecek. Çünkü tam bu retronun bittiği dönem aslında boğalarla karşılaşacak bir dönem. Ama dedim ya az önce de 2018'den beri gelen Uranüs artık boğayı terk ettiği için boğa özgürlüğünü buldu. Boğa burcu şu an varsa aranızda ki Caner ben boğayım diyor. Özgürlüğüne kavuşuyor boğa. Tamam. Boğa eski boğa oluyor. Eski hayatına dönüyor. Eski mutluluklar, Tamam. eski güzellikler. İnanılmaz büyük bir mutluluk yaşayacak. Peki arkadaşlar soruyordunuz Uzak Şehir dizisi yayınlanacak mı yayınlanmayacak mı bu hafta önümüzdeki pazartesi günü diye. Şirket Uzak Şehir dizisini çeken şirket 12 Ocak olarak açıklamıştı. 12 Ocak pazartesi olarak açıklamıştı Hayır yayın Bilal abicim. tarihini. Hayır Efendim? Bilal abi 13 Ocak'tı. Hayır o başka o Abi dizisi o. Onu konuşmuyoruz. Başka bir şey. Ay, özür dilerim. Abi'ydi Estağfurullah. doğru. 12 Afra'nın Ocak dizisinden. Evet, Uzakşehir 12 Ocak pazartesi olarak açıklamıştı. Seyirciden çok büyük tepki geldi arkadaşlar. Bakın dizi seyircisinin gücü. Uzakşehir seyircisi her dizi bir hafta ara veriyor. Niye Uzakşehir 2 hafta ara veriyor diye tepki gösterince yapım şirketi 5 Ocak pazartesiye çekti. Yeni bölümün yayınını 5 Ocak pazartesiye. Yani Uzakşehir'e kavuşmaya şurada 2-3 gün kaldı arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Abi dizisini merakla Ayın beklediğini 12'si biliyorum. mi? Şanslı bir gün 13'ü. aslında o gün. Ayın 13'ü. Sen ama dedin ki sen O ayrı 13'ünde Bilal abicim. Az önce bahsettiğiniz dizi 12'sinde başlıyor dediniz ya. Şanslı bir gün 12'si. şanslı gün değil mi? Ama Evet şanslı bir gün ama 13'ü için aynı şeyi söyleyemem. Geçenlerde de konuştuk ve eleştirdim. 13 rakamını zaten oldum olası sevmem. evet, Dolayısıyla uğursuzdur. O dizi o zaten onu hiç konuşmak dahi istemiyorum. Artık bir müddet de zaten bu konuyu da konuşmayacağım. Afra konusunu. Konuşmayacağım bir müddet. Olumsuz tepkiler alıyorum. Gerek yok. Yani ben onları çok seviyorum. Bunu herkes biliyor. Buradan antiler bana yazı yazıyorlar. Instagram'dan bana DM'ler atıyorlar. Ya niye bu kadar kötü kalplisiniz ya? Güzel düşünün, güzel olsun. Yani onların ilişkisini ben destekliyorum anlamında konuşmuyorum. Bakın. Bu onlar da olmayabilir. Ayşe ile Ali de olmuş olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bir başkaları da olabilir. Siz iyi şeyler dileyin ki iyi şeyler yaşayın. Seninle Kötü çok dilersen uğraşıyorlar. karmanı yaşarsın. Seninle çok uğraşıyorlar antiler. Savcılığa veririm ben senin yerine olsam onları. Çok uğraşıyorlar Benim seninle. Senin Bilal moralini abi bozuyorlar. üzülmene gerek yok. Şu anda 2 avukatım birden. Gerçekten şaka değil. Alttan ben görüyorum. Bir tanesi Anamur'da, bir tanesi İstanbul'da. Benim zaten yayınımı takip ediyorlar. O yüzden arkadaşlar
Az önce cebelleşiyor. Caner'i görüyorum burada çocuğu neler yaşadığını Ümran'ı Caner'i. Hiç onlara, mail vermenize gerek yok. Onlar zaten bulunurlar. Hiç problem değil. Üzülmeyin. Siz sadece engelleyin yeter. Moderatörlerimiz Caner ve Ümran'a da teşekkür ediyorum. Evet. Biz burada gönül rahatlığıyla konuşurken onlar hakikaten antilerin salvolarını savuşturmakla meşguller. Ellerine sağlık. Çünkü bizim yayınımızdan başka Mert'le, Afra'yla ilgili güzel şeyler anlatan, konuşanlar yok. Dolayısıyla da çekemiyorlar, kıskanıyorlar. Yine mi Afra, yine mi Mert, Bilal abi sen onların basın danışmanı mısın filan diye Yani böyle. bunu bana da yazmışlar. Yani Afra ile Mert'le benim bir tanışmışlığım yok, bir arkadaşlığım yok. Allah Allah, sizi diyorlar yani bir destek mi? Benim desteğe ihtiyacım yok, Bilal Bey'in hiç yok. Dolayısıyla Bilal Bey yıllarca televizyonlarda program yapmış, ünlü duayen bir magazinci. Bir Estağfurullah. de kalkıp yani benim hiç alakam yok bu olaylarla. Tanımam etmem, dizi seyretmem. Hiç Evet. dizi seyretmem. Bu arada Ama Mert Bilal abi Ramazan bunları söyleyince dizilere geçtim. İzliyorum artık. Ne yapayım? iyi O etti. Murat'ın dizisini izliyorum. O da sayende oldu. İyi ettin. Biraz sonra tekrar konuşacağız. Mert Ramazan Demir'le ilgili bir konu var. O konuyu konuşacağız. Bu Tamam, arada konuşalım. rahmetli Ferdi Tayfur'un ölüm yıl dönümüydü dün arkadaşlar. Evet, Allah rahmet biliyorum. benim yakın arkadaşımdı, dostumdu, abimdi Ferdi Tayfur. Allah rahmet eylesin. Çok üzüldük. Bütün Türkiye'nin sevgilisiydi. Çok üzüldük ve arkasından kızı bir paylaşım yaptı. E, Babasıyla ilgili güzel şeyler söyledi. Oğlu, küçük oğlu 17 yaşında Ferdi Taha Tayfur. Ferdi abi onu bana müjdelemişti. Bir evladım daha oldu diye. İlk ben duyurmuştum Türkiye'ye. Benim programıma katılmıştı. Bundan 17 sene evvel Ferdi Tayfur. Ferdi Taha'ya soruyorlar. E, Alışmak çok zor dedi yani babamın vefatına dedi. Ancak dedi işte hepimiz insanız. Yavaş 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 bünye alışıyor ama dedi mümkün değil ki dedi yani her dakika aklıma geliyor düşünüyorum dedi. Peki dedi bu röportajı yapan kız kardeşinle ablanla barıştınız mı? Ablanla konuşuyor musunuz diye. E, Bir kırgınlığınız var mı ablanla diye Tuğçe Tayfur'la onu sordu. Kırgınlığım var tabii. Babamın da vardı dedi. İlk defa böyle bir şey söylüyor Taha. Ferdi Taha. Ablamla kırgınlığım var tabii. Babamın da vardı dedi. Babası zaten küs gitti Tuğçe'ye biliyorsunuz ablasına. Ve bazı insanlar Ferdi Tayfur'un aniden sağlığının ağırlaşmasını, kötüleşmesini ablası Tuğçe Tayfur'un kendisine Ferdi Tayfur'a üstten cevaplar vermesini, sosyal medyada konuşmasını, televizyon programlarına bağlanıp onun soyadını işte reddetmesini filan izin vermiyorum soyadımı kullanmayacaksın şirketinde benim soyadımla şirket kurmana ticaret yapmana izin vermiyorum dediği zaman Ferdi Tayfur'un Tuğçe Tayfur'un kocasıyla beraber olup Ferdi Tayfur'un tasvip etmediği kocasıyla beraber olup babasına gider yapmasıyla Biliyorum. adamı çok Bir ton üzmüştü. biliyorum. Evet, Çok acı. çok Çok acı. acı. Yine Ve aynı hikaye işte. Özcan evet Deniz ve hikayesinin başka bir versiyonu. ve ve Ferdi Tayfur affetmedi o zaman kızın. Hatta mirastan da men etmeyi falan da düşünüyordu. Affetmedi. Ferdi Taha'nın küçük oğlu 17 yaşındaki oğlunun da aynı babası gibi ablasına küs olduğunu ve ablasını affetmediğini kendisiyle yapılan mezarı başına dün yapılan bir küçük söyleşide fark ettik. Demek ki ama Tuğçe Hanım diyor ki küçük kardeşim Ferdi ile de görüşüyoruz falan falan diyor böyle paylaşım Hımm. yaparken. Sanki araları çok iyiymiş gibi. Halbuki çocuk ablasını affetmediğini söylüyor. Bu da enteresan. Sen de severdin değil mi Ferdi Tayfur'u? Ben Ferdi Bey'i çok severim. Arabesk dinlemem ama bazen insanların öyle bir zamanları oluyor ki o arabeske bir ihtiyaçları oluyor. Mesela bugün, Gaye bana bir arabesk bir şarkı dinlettirdi. Gerçekten duygulandım. Yani şarkı, gerçekten şarkı. Bazen, Ferdi Tayfur'un da öyle şarkıları vardı. Bu değerli insan bunlar ya. Bu Orhan Gencebaylar, Ferdi Tayfurlar, Çok, Müslüm Gürsesler bunlar arabeskin aslında önemlileri yani. Tabii çok. ki saygım var. Değer verdiğim bir insan. Anlatabiliyor muyum? Evet, Gaye yazmış şimdi alttan. Kibariye diyor.
Gülü soldurmam. Dedim A! herhalde Güzel. bu dedim evet, çok güzel bir şarkı. Dedim ki tam bu beni anlatıyor bu şarkı. Bir de Aç Gaye. Ne olur bir daha Aç Gaye. Çağla da bu arada çok beğeniyor bu şarkıyı. Böyle işte yani Ferdi Tayfur'u konuşuyoruz. Sevgim saygım sonsuz ama ben Tuğçe'nin tasvip etmediğim davranışları vardı. Zaten açık konuşmak gerekirse çok da Tuğçe'yi destekleyen bir tip değilim. Çünkü daha önce kendine uygun olmayan bir takım davranışlarda bulundu. Medyanın da hep karşısındaydı. Çok böyle tasvip edilecek bir hayat olmadı o kızın. Yani deli dolu bir kızdı o, öyle söyleyeyim. Ama şimdi ne yapar ne eder bilmiyorum. Biraz piyasalardan yok oldu gibi. Evet, yine bir bebeği oldu. 3 tane çocuğu var. 2 tanesini yeni O eşinden yaptı. evliliğine devam mı ediyor? Yeni Devam birisiyle ediyor. mi evlendi? Devam ediyor. İki çocuğunun babasıyla beraber. İlk eşinden ayrıldı. O ilk çocuğunu yaptığı eşinden çoktan ayrıldı tabii. Şimdi benim özel üyelerimden, Caner Tuzcu burada, moderatörüm zaten. Dilek Şenyurt, Ümran da burada. Ümran moderatörüm burada. Dilek Şenyurt geldi mi Frankfurt'tan, Almanya'dan? Özel abonem. Yok değil mi Caner? Samiye Yüksel, Samiye Hanım yok. Samiye Yüksel burada mı? Dilek Şenyurt geldi. Dilek Şenyurt burada, Frankfurt'tan. Hoş geldin Dilek. Hoş geldin. Evet, İzliyordun demek ben ki de beni bizi. takipçilerim var Instagram'da hikaye eklemiştim. Oradan kim varsa göremiyorum ama sevgili avukatım burada. Yine bilmeyerek istemeyerek beni uzaklardan çok merak eden düşmanlarım da olabilir. Onlara da selam gönderiyorum. Dosta düşmana selam olsun. Eee, ve Bilal abinin bütün buradan takipçileri sadece bakın Türkiye'den de değil çok enteresan. Bana da yazıyorlar ben anlamıyorum. İspanyolca yazıyorlar. Bana diyor ki bir yerden sizin bir takipçiniz bana ama her gün yazıyor Bilal abi. Olabilir, Özel doğrudur. abonesi Yazarlar. Bilal Bey'in diyor. Sizi de çok seviyoruz. İyi ki gördük sizi diyor. İyi ki tanıdık diyor. Bu arada ben tabii ki Onur'u aramadım. Ayıp oldu. Buradan Onur Akay'ın da yeni yılını kutluyorum Onur enişten Akay şimdi dileklerimle. bugün Almanya'da Onur Akay. Neden 5'inde gitti? dönecek. 5'inde dönecek. Konsere gitti. Neden gitti? Yılbaşı konserine. Bugün orada bir şirket davet etti onu. Büyük bir Türk şirketi, fabrikası Ne olan kadar Almanya'da. güzel. Evet, bugün dönecek. Yılbaşı gecesi Uludağ'da bir otelde konser verdi. Daha sonra Bursa'da dün zannedersem bir şirketin çalışanlarına yeni yıl konseri verdi. Bugün de Almanya'da konseri var. Çok Beşinde başarılı bir çocuk. Onur'la gurur çok duyuyorum gerçekten. çok Çok, çok. Yani beşinde gerçekten insan olarak da çok mükemmel. Ben çok. telefonlarımıza alıştık, birbirimizle görüşüyoruz ama çok naif, çok terbiyeli, son derece saygılı bir çocuk. Çok. 5 Ocak günü Türkiye'ye dönecek Onur Akay. Hepinize çok selamı var. Ve ondan sonra da konuk olmaya başlayacak programımıza. Dilek Şenyurt burada. Dilek Şenyurt Almanya'dan özel abonem. Caner Tuzcu burada. Nelly de Manzano geldi ve gitti. Arjantin'den özel abonem Nelly de İşte Manzano. o gönderiyor bana İspanyolca mesajları. Doğrudur. Nelly de Manzano Arjantin'den. Evet. Delfino Di Masio Şili'den. Delfino Di Masio, onu göremedim. Delfino Di Masio sonradan izliyor. Ona da selam olsun buradan. Dilerseniz siz de özel abone olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken şey katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip etmek. Likya, Melahat, Nuray hepiniz hoş Abone geldiniz. abone olmadan izleyen dostlar abone olurlarsa mutlu oluruz ve beğen yapın lütfen diye de tekrar hatırlatayım. Peki, Ferdi Tayfur'a tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Şimdi Evet, bana evet. Mert Ramazan Demir'i soruyorlar. Mert Ramazan Demir wanted, nerede aranıyor diye yazanlar var. Ünlü aktör yılbaşı paylaşımı da yapmadı. Kendisini sevenlerin yeni yılını da kutlamadı Mert Ramazan Demir. Böyle yapmazdı. Yapmazdı böyle. Bir şekilde kutlardı. Bir şekilde bir C derdi, merhaba derdi. Acaba bu çocuğun başına Gerçekten bir şey mi, mi? evet, başına bir şey mi geldi diye bana soruyorlar. Ama şimdi şu ana kadar polise bildirilmediyse, Allah korusun, savcılığa bildirilmediyse, ailesi çıkıp da olumsuz bir şey söylemediyse demek ki bir şey yok, bir sıkıntı yok, yani telaşlanmayın. Afra Saraçoğlu'nu da görüyoruz. Yeni yılı annesiyle kutladı.
Ve ondan sonra kız Afra arkadaşlarıyla evet biraz aileci. Yani Afra'nın sosyal hayatı çok fazla yok dışarıda. Bu aralar çok yoğun çalışıyor. Aynı zamanda, birtakım, sözleşmelere imza atıyor. Bulgari gibi dünyanın en önemli markalarına imza attı. Bundan sonra da zaten yeni iş teklifleri de gelecektir kendisine muhtemelen. Ama evet, 2026'da sordunuz. Birisi biliyorsunuz söyledim, Yay burcu, bir tanesi Kova burcu. Kovaların şanslı senesi, merak etmeyin. Bakın şubattan sonra ama sadece iş ve para. Onun haricindeki konularla ilgili bir yorum yapamıyorum. Buradan tabii bunların adına da değil, size söylüyorum, size ithafen söylüyorum. Mert'le alakalı da Mert ortalıklarda yoksa ansızın çıkar. Mert biraz bu aralar söylediğim gibi sosyalitesi arttı ama, o da yoğun bir çalışma temposundaydı. Onunla ilgili de duyarsınız eli kulağında. Eli kulağında duyarsınız. Çok güzel bir projeye imza atacak ama ben hep söylüyorum biliyorsunuz o hep yurt dışında olacağı için ya da yurt dışına gideceği için, orada da bir projelere, imzalar atacağı için mertlik bir durum, kötü bir durum söz konusu değil. ben de Mutlaka kötü bu bir hafta durum içinde çıkar bir haberi de. Bir haberi de çıkar mutlaka. Buyurun. ben de kötü bir durum olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar. Lütfen öyle şeyler söylemeyin. İyiye yorun. Eee, Mert Ramazan Demir, kendisiyle ilgili yatırım yapıyor. Yani ekranda bir proje üzerinde çalışmadığı zamanlarda da yurt dışında bazı temasları olduğunu duyuyorum ben. Bekleyelim, görelim, mutlaka ortaya çıkacaktır. Yılbaşını unutmuş olmasını, kutlamamış olmasını sevenlerinin de o konuda ben bir yorum yapamayacağım. Yorumu yine Mert Ramazan Demir'in kendisine bırakalım. Sevgili İpek, çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığın A, için. ne demek, rica ediyorum. Bu yılbaşının ilk programıydı. Biliyorsunuz ki salı ve cuma günleri sizlerle birlikteyiz. Yılbaşı günü de öyle yani istisna olarak saat 3'te bir program yapmıştık öğlenleyin. Evet, Katılmayanlar da sonradan zaten izliyorlar. Bana da yazıyorlar işte kaçırdık, işteydik, öyleydi, böyleydi, yoğunduk. Yılbaşı koşuşturmamız vardı İpek Hanım diye. Buradan tekrar herkesin yeni yılını kutluyorum. Hepinize bol bol paralar, kazançlar, sağlık, mutluluk, huzur dolu bir 2026 diliyorum. Bilal abicim aynı duyguları size de buradan çok iletiyorum. teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum, öpüyorum. Salı günü görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Takipte Çok teşekkür kaldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, sevgiler. Dostlar, çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yarın ben yine burada olacağım, canlı yayında olacağım. Yarın biz görüşürüz. İpek Hanım'la da salı günü tekrar huzurlarınızda olacağız. Sevgiler, Yo, salı gününden önce istediğim bir zamanda tekrar yani girebiliriz fark etmez. canım benim. Sağ olasın. Teşekkür Gel ediyorum. seni kırmam biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Çok Vallahi teşekkür ederim. kırmam. Bak ta Biliyorum, nereden koşa koşa geliyorum. Yani düşün. biliyorum, biliyorum. Televizyona bile böyle gitmiyordum. Arabada makyaj yapardım. Canımsın. Sağ ol canım benim. Ya Görüşürüz. görüşmek üzere. İyi Sevgiler. Sağ ol. akşamlar. İyi akşamlar. Sağ ol. Görüşmek üzere. Bay bay.